Hocam bir cerrah olarak size sık sık ameliyat sahnelerini yorumlatıyorlardır. Belki soruyorlardır. Gerçekten izlerken sıklıkla aklınızdan gelen düşünce ne oluyor? Ya ilk önce genelde gülüyorum. Yani özellikle yani bir ameliyat sahneye girmeden önce özellikle en komik olan şeylerden birisi herkes kendisini steril ediyor, yıkanıyor. Yıkandıktan sonra maskelerini takıyorlar. Yani o an zaten tabii ki sterilite bozuluyor. Yani o zaman aslında böyle bir şey yaparsanız direkt tekrar kendinden yeniden yıkanmanız gerekiyor. Öyle ameliyata girmeniz gerekiyor. O zaman yani ameliyata başlamadan bile o komedi oluyor yani sonuçta. Yani cerrahın o steril eldiveni giydikten sonra hiçbir şeye dokunmaması mı gerekiyor? Tabii ki. Ama onlar zaten sadece yıkanma döneminde o eldivenleri girmeden önce maskeyi zaten ayarlamış olması lazım. Önce maskeyi takmaları gerekiyor. Önce maske takması lazım. Ondan sonra yıkaması lazım. Ondan sonra eldivenleri ve elbiseyi giymesi lazım. Ama burada büyük ihtimalle televizyonda aktörlerin yüzünü göstermek için maskeyi sonradan takıyorlar. Ama tabii ki yanlış bir şey. Çünkü o bütün yıkanma falan filan hepsi boşuna gidiyor. Peki size şimdi bir tane ameliyat sahnesi, daha doğrusu bir ciğer sahnesi izleteceğim. Bakalım ne düşüneceksiniz? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ali ne yapıyorsun? Ali bir şey söyler misin lütfen? Bak ısısını değiştiriyorsun. Geldi işte. Elime geldi, hissediyorum. Ya neyi hissediyorsun? Bir pıhtı olması lazım. Bak burada var ama BT'de yok. BT'ye baktım, pıhtı yok. Burada var. Çünkü BT'yi içindeyken çekmişler. Ciğer viskozin solüsyonuyla yıkanmadan önce. Ciğeri korumak için içindeki kanı bir solüsyona değiştirirler ama geride kan bırakmışlar. Ve kan pıhtılaşmış. Ölüyor. Ciğer ölüyor. Ciğer ölüyor. Yarım saat dayanmaz. Ciğer ölür. Ciğer ölür. Ölür mü hocam? Lazım hemen. Buz banyosu. Ciğer zaten şu an ölü. Hemen boşaltmalıyız hemen. Kenara çekin. Burada mı? Hayatta olmaz. Evet hiç vaktimiz yok. Hemen kenara çekin. Kenara çekilerek zaten şimdiden daha da çok fazla zaman kaybediliyor. Organ daha da çok kötüleşecek. Sol lob orta hepatiklerden başlıyor. Falciform ligament boyunca atılan bir kesik segment 3'e bağlanmamızı sağlar. Pıhtıyı orada bulup açacağız. Tamam sen Hocam siz oradaki terimleri biliyorsunuz, anlıyorsunuz muhtemelen değil mi? Yani orada en azından anatomiye göre uygun şeyler söylemişler. O doğru. Onda bir sıkıntı yok. Ama şimdi karaciğer nakli olan bir şey şimdi buraya koyup da arabanın üstüne koyacak. Arabanın motorun şeyi de sıcak. Sıcak olduğu yerden sıcak bir yere koyup da aslında sürekli soğuk alması gereken bir şeyi sıcaklığın üstüne koyması en yanlış bir şey. Sonuçta direkt karaciğeri o pişirebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Yani o yenmez belki ama Bakamayacağım ben. bence de bakma. Evet. Şimdi orada da böyle incecik böyle tel gibi bir şey buldu arkadaş. Bu diyelim ki gerçekten orada bir herhangi bir pufuslaşma olsa zaten bir nakil sonrası bu bir kadavra nakli. Son bir sefer zaten yıkanıyor. Bütün her sefer oradaki bir şeyler varsa onlar zaten atılıyor. Yani o nedenle çok dramatik güzel gözüküyor ama yani biz yani bu şeylerle uğraşan cerrahlar olarak yani şöyle söyleyeyim aşırı bir komedi yani. Ama anlatırım sanırım o doktorun bir genius doktor olduğu için yani sadece BT'deki görmediği şey bazı şeyleri hissetmesi yani o kaçıncı, 7. 8. iç duygu mu diyelim artık bilmiyorum neye sahipse öyle bir şey yaratmak için halen ellerinde tutuyor. Buz yok, hiçbir şekilde koruma yok. En azından bu işlemi yaparsa biz böyle bir şekilde karaciğeri nakil yapmadan önce yaparız. Ben şunu bir kapatayım yoksa daha fazla izlemeye gerek yok. Özellikle bir karaciğerle nakil olacaksa sürekli buzda kalmasam sürekli biz diyelim ki damarlarda gerçekten bir problem varsa ve damarlar istediğimiz gibi kadavra alınırken alınmadıysa bazı onarılması gerekiyor. Biz bunların hepsini aslında buzun altında yaparız. Yani sürekli buzlu suyun içinde olur ve öyle biz işlemleri yaparız ki o doku zarar görmesin. Yani bu en basit, basic bir şey. Burada da tabii ki direkt de
arabanın o motor kapağını, ısınmış motor kapağını o karaciğere yapıştırması yani tam tersi zaten uygulanması gereken şeylerden birisi. En basit şey diyelim. Yani o yüzden bu tabii ki çok dramatik bir şey. Bir de bunu da niye sokakta durup yapıyorsun? Çünkü orada bir sürü daha da çok fazla ne bileyim cihazlar varsa. Çünkü o doku zaten ölmüş bir doku, ölü bir doku. Onu zaten geri döndüremezsiniz. Yani orada da şimdi sen o an durup da bunu yapmanın hiçbir anlamı yok. Daha da çok karaciğerin daha kötü olmasını sağlıyorsun. Yani karaciğer daha kötü bir hale geliyor. Kullanamayacak bir hale geliyor. Ameliyattan sonra diyelim ki daha çok problem yaratacak bir hale geliyor. Yani bunu soğuk bir ortamda diyelim ki gerçekten ciddi bir şey görürler. O zaman en azından hastanede ultrason bile yaparak orada diyelim ki bir problemi görürsek görebilirsiniz. Yani sokağın ortasında durup bunu böyle yapmanın sanki çok acil bir şeymiş gibi yapma yani komedi. Bir de bu tel falan sokuyorlar değil mi hocam? Yani sonuçta o organa bir şey girdiği zaman o organ artık kullanılamaz Şimdi herhalde. karaciğer yok yani şey yapabiliriz ama tabii ki bunların hepsi steril olması lazım yani. Yani steril altında olması lazım ama hiçbir şey steril olmadığı için bu nedenle tabii ki de sizin söylediğiniz gibi o da ayrıca bu organa bir şekilde zarar vermiş oluyor ve kullanılmaz bir şekilde hale geliyor. Peki mesela sizin ameliyathanede çok sık kullandığınız aletlerin toplumda bildiğiniz böyle yanlış karşılıkları oluyor mu? Mesela makası siz farklı bir şekilde tutuyorsunuz Doğru. değil mi? Evet, doğru. Ama insanlar makası normal iki parmakla İki tutuyorlar. parmak, Siz nasıl tutuyorsunuz? Biz tabii ki çok farklı tutuyoruz. Onun da bir anlamı var. Diyelim ki siz şöyle, vallahi yapamıyorum bile. Şöyle tutuyorsunuz sanırım. Yani Evet. baş parmak ve ilk parmaktan ama biz böyle tutamayız. Çünkü böyle bir kontrolümüz yok. Biz genelde yüzük parmağımızdan tutarız. Çünkü niye? Burada indeks parmağımızla bir şekilde biz bir şeyi keserken makasa destek verir. Destek verdiği zaman siz de belki denerseniz makası kontrol altında tutuyorsunuz. Burada bir şekilde yani emniyetli hissetmiyorsunuz. Manevra kabiliyeti olmuyor. Var ama kontrollü değil. Yani manevra yapabiliyorsunuz ama kontrol. Burada son derece kontrollü, sakin bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çünkü burada buna destek vererek yapıyorsunuz. O yüzden sizin makas tutma tarzınız da çok farklı. Peki bunun dışında böyle insanların sıklıkla yanlış bildiği ama sizin ameliyathanede farklı şekilde kullandığınız aletler ya da giyim mesela sırası var mı? Ya giyimi bahsetmiştim. Ameliyat esnasında diyelim ki bazı anesteziyle konuşulan diyaloglar çok yani sıra dışı bir şey oluyor. Yani anlamsız, gereksiz şeyler. Böyle çok diyelim ki adrenalinle şundan bundan çeşitli konuşmalar oluyor. Bunların aslında genelde siz o birebir her sefer konuştuğunuz bir durum değil. Veyahut da bazı manevralarda bir anda hasta gidiyor, geliyor. Yani o kadar da böyle hızlı normal hayatta da olmuyor yani. Onların hepsi tabii ki dramatik bir şekilde anlatılmış oluyor. Tabii ki bunları da hastalar veyahut hastalar demeyeyim ki yani gelecek hastalar belki veyahut da normal popülasyon görünce korku yaratılabilir ve endişe yaratılabilir. Ama umarım onlar da bunların böyle abartı bir şekilde böyle bu tarz sahnelerde yapıldığını biliyorlar. Yani şimdi o kadar çok aslında öyle saçma sapan örnekler var ki hastanın bir problemi olmayan bir şeyi ortadan kaldırmak için bağımsız ondan hiç alakası olmayan bir organla ilgilenerek, bir bölgeyle ilgilenerek hastayı kurtarmak veyahut da hastanın diyelim ki bir kardiyak problemi var ve bir problem yani kardiyak dediğimiz kalp problemi var. Ondan sonra bir ameliyatla ama bu ameliyat kalple alakası değil bir şekilde mutlaka ameliyat gerekiyor ve karnının içine girip karnından ameliyat ederek problem çözülüyor gibi bazı böyle şeyler oluyor. Yani bu ikisine birbirine uyuşmuyor yani bağımlı değil yani olmayan şeyler. Bunlar tabii ki de son derece etkisiz oluyor yani.